Bu barların tadı harika. Öğünlerinizin arasında tüketebileceğiniz ev yapımı doğal katkısız bir lezzet. Birçoğumuz gün içinde atıştıracak aperatif bir şeyler arıyoruz. Dışarıdan katkılı abur cubur almak yerine bu barları evde kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca sizi gün içinde tok tutacaktır. Ben malzeme listesini verdim ama kuru yemiş ve kuru meyveleri evde olanlarla da değiştirebilirsiniz. İşte tarifimiz. Tarifimize önce hurmaları hazırlamakla başlayalım. 175 gram hurmayı yıkadıktan sonra tepesindeki sert kısımları çıkartın. Kolayca çıkıyorlar. Daha sonra bıçakla ortadan keserek çekirdeklerini çıkartın. Çok kolay ama yine de elinizi kesmemeye dikkat edin. Sos tenceresine hurmaları alın. Biraz su ekleyin. Üzerini geçsin. Hurmalar yumuşayana kadar haşlayın. Biz bu arada diğer malzemeleri hazırlayalım. 100 gram cevizi bıçakla doğrayın. Tırtıklı bir bıçak kullanırsanız daha rahat edersiniz. 50 gram fındığı da aynı şekilde doğrayın. Robotta çekmeyin, biraz dişe gelsin. Daha lezzetli oluyor. Şimdi bunları bir kenarda bekletelim. Bu tarifte yulaf ezmesi ve yulaf kepeği kullanıyoruz. Önce 120 gram yulaf ezmesini robota alın. Birkaç kez çekin. İyice incelsin. Bu arada hurmalar da haşlandı. Güzelce yumuşadılar. Artık ayrı bir kaseye alabiliriz. Kalan suyu atmayın. Onu da tarifimizde kullanıyoruz. Haşlanan hurmaları ve 2 yemek kaşığı balı robota alın. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar hurma suyu ekleyin. Püre kıvamına gelene kadar çekin. Hurmadaki lifleri dağıtarak güzel bir hurma ezmesi yapıyoruz. Kıvamı gayet güzel. Kaseye alıp bir kenarda bekletin. 120 gram robotta çekerek un haline getirdiğiniz yulaf ezmesini geniş bir kaseye aktarıp üzerine 2 yemek kaşığı yulaf kepeği, 2 yemek kaşığı buğday ruşeymi ve 2 yemek kaşığı keten tohumu ekleyerek karıştırın. Bıçakla doğradığınız fındık ve cevizi ekleyerek tekrar karıştırın. ...50 gram Hindistan cevizi kurusunu doğrayın. Kaseye ekleyin. Yarım tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Tuz tatları daha iyi ortaya çıkaracak. Tekrar karıştırın. 50 gram yaban mersini kurusu ve 50 gram suda beklettiğiniz kuru üzümü ekleyip tekrar karıştırın. Artık hurma ezmesini ekleyebiliriz. Oldukça kuru görünüyor. Kalan hurma suyunu da ekliyorum. Böylece kalıba bastırmak daha kolay olacak. Kaseyi sıyırarak karıştırın ki her şey iyice birleşsin. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Ayrıca tariflerimin yazılı anlatımına gözlerimden.com adresindeki yemek blogumdan ulaşabilirsiniz. Hazır, artık kalıba alabiliriz. 20 santim kare fırın kabı kullandım. 2 parça pişirme kağıdı kestim. Artı şeklinde kalıba yerleştirin. Karışımı kalıba yayarken kaymaması için kenarlarına metal kıskaç takabilirsiniz. Şimdi bastırarak kalıba yerleştirin. Her tarafına eşit bir şekilde yaymaya dikkat edin. Üzerini düzleştirin. Fırınınızı önceden 175 derecede ısıtın. Ortası katı, kenarları altın rengi olana kadar pişirin. 25-30 dakika sürecektir. Artık fırına gidebilir. Fırından çıktıktan sonra kalıbın içinde iyice soğutun. Daha sonra da kalıptan çıkartıp soğutun. Sıcakken dilimlemeyin. İyice soğuduktan sonra istediğiniz şekilde dilimleyin.
Ben böyle tercih ettim. Daha küçük de dilimleyebilirsiniz. Servis tabağına alabiliriz. Nefis bir lezzet. Evimiz gibi kokular sardı. İçleri yemiş ve kuru meyvelerle dolu. Ama en güzel yanı hiç ilave şeker içermemesi. Şeker yalnızca tarifimizdeki kuru meyvelerden geliyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Her hafta farklı bir tarif için kanalıma abone olmayı ve tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.